O alttaki zindanlara, mezarlıklara girelim mi? Yemek yemek için geldiğimiz şu mahallenin linçlenelim, ne olacak? Gerçeği söylüyoruz. Bu bizim et yemeklerine benziyor. 3 kişi 2 gece için buraya. Can I get one kel? Kel for head. Dediler ki senin dizlerin çok güzel. Burada saç çıktı. Ki Türkiye'deki benzer mekanlara göre daha ucuz. Bunu çekiyor musun? Arkadaşlar, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan, onların deyişiyle Edinburgh'dan herkese selamlar. 2 gün boyunca buradayız. Yanımda Özlem var. İsviçre'den katıldı. Kuzenim Gülşah. O da İstanbul'dan geldi. Birlikte Londra'dan geldik. Interrail ile. Onun için de ayrı bir videom var. Bu videonun altına link koyacağım. Muhakkak izleyin. Buradayız. 2 gün boyunca hep birlikte keşfedeceğiz. O erkekler için ama. Neyse, başlıyoruz seyahatimize. Burası Edinburgh'un en ünlü caddelerinden biri olan Cockburn Caddesi. 1800'lerde inşa edilmiş. Çok eski, çok güzel binalar var. Ve cadde boyunca bol bol kafedir, butiktir ve böyle dar sokaklar var. Farklı yerlere çıkan. Buranın mimarisi, yani tüm şehrin, sadece bu caddenin değil, oldukça etkileyici. Arkadaşlar ya, insan bu şehirde acayip etkileniyor şu mimariden böyle. Hava keşke bulutlansa da kasvet çok yakışıyor. Ben buraya 10 sene önce gelmiştim. O zamana göre şöyle bir değişim var. Kasım ayıydı, ondan bilmiyorum, böyle bir turist kalabalığı yoktu. Şu an inanılmaz kalabalık şehir. Şu aşağısı Victoria Caddesi. Buranın en popüler caddelerinden birisi. Kıvrımlı bir cadde ve onun üstünde bir sokaklardan böyle tepelere çıkıyorsunuz. Bazısından aşağıya iniliyor falan ve aşağıda şöyle Victoria Caddesi'nde de hem mağazalar hem de kafeler var. Kızlar da beni bekliyor burada. İlk izlenimlerinizi alayım. Özlem, sen zaten sabah erken geldin. Nasıl buldun şehri? Harika, enerjisi çok yüksek. Değil mi? Gülşah, sen ne düşündün? Gibi ya. Ki daha yeni geldik. Göreceğimiz nereler var. Buradan da bir göz atalım şehre. Bakar mısınız? Şöyle renkli şeyler, yapılar, üstünde kasvetli binalar. Gerçekten çok güzel. Ben 2015'te buraya geldiğimde aylardan Kasım'da, ondan mı bilmiyorum, o zaman hiç böyle bir turist kalabalığı yoktu. Neredeyse hiç insan yoktu, hatta şu an her yer acayip kalabalık. Ama tabii o zaman, şimdi bu da Instagram'ın maalesef kötü etkilerinden, Instagram'da buralar o kadar çok paylaşılmamıştı. Zaten Instagram ortaya çıktığından beri gittiğim yerler 10 yıl ya da 15 yıl arayla çok değişmiş oluyor. Çok fazla turistik olmuş oluyor. Evet, benim işim bu. Instagram'dan paylaşım yapıyorum. İnsanları seyahate teşvik ediyorum ama bir yandan da kötü oluyor sanırım. Böyle çok fazla turist olunca çok hoşuma gitmiyor. Bu buraların güzelliğini değiştirmiyor. Şimdi de Victoria Caddesi'nin devamındaki Gross Market'e geldik. Burada da bol bol kafe, restoran var. Gençler, artık oturup bir şeyler içsek mi? Bir de planlama yapalım. Şehirde ne yapacağız, ne içeceğiz bilmiyoruz, öylesine. Şu anda yürüyoruz. Bir şeyler içerken en azından karar veririz. Kalabalık lokal yer bulduk. Nasıl, beğendiniz herhalde oturduğunuza göre? Açık havada mı otursak, içeride mi? Soğuk olur diye mi? Tamam, burada oturalım o zaman. Mekanda oturup keyif yaptık. Şimdi yürüyüş yapalım dedik. O kadar keyifli ki sokaklarda yürümek. Az önce geçtiğimiz barda lokallerin olduğu. Sanki hepsi bayağı İskoç gibiydi. Evet. Güneşli bir köşe. Bu arada evet. Yani Londra bayağı bir sıcaktı. Burası güneşli olmasına rağmen hava çok serin. Yani şu anda serinledi. Burada kışın böyle güneş çok az ama bu aylarda saat 9-9.30 gibi, hatta 10'a doğru, Mayıs ayındayız şu anda, ancak kararıyor hava.
Edinburgh'un ilginç bir yapısı var. Mesela burası baktığınızda böyle sıradan bir cadde gibi görünüyor ama burası bir köprü. 4. George Köprüsü. Şimdi baktığınız zaman buradan görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Aşağımızdan başka bir sokak geçiyor. Bu arada itfaiyeler var. Acaba yangın mı çıktı bilmiyorum. Şu karşı tarafa da bir hemen göz atalım. Bakın yine burada da normal bir cadde görünümü ve kamerayı çeviriyoruz. Burada başka bir sokak var. Sokaklarda yürürken size biraz da buralarla ilgili bilgi vereyim. İskoçya biliyorsunuz Birleşik Krallığa bağlı bir ülke. Biz bu ülkenin adına nedense İngiltere diyoruz genel olarak ama resmi adı Birleşik Krallık. Edinburgh'da buranın başkenti. İskoçya'nın nüfusu 5,5 milyon. Biliyor muydunuz bunu? Evet. Vay, nereden biliyorsun? Geliyorsun diye mi araştırdın? Peki Edinburgh'un nüfusu kaç? Tahminleri alalım. Siz dedin. milyon. Hayır. Sadece 500 bin kişi. Aynen Edinburgh'da yaşıyor. zor araştırmışım ya. Ülkenin en büyük şehri zaten Glasgow. Burası ikinci büyük şehir ve başkent. Burada mesela böyle sokakta yürüyoruz. Bir tane kapı var. Aa, ne varmış bakalım içinde diye girdiğimizde bakar mısınız böyle bir avlu çıktı karşımıza. Çok mistik. Burası ilahiyat okuluymuş galiba. Hava çok serin diye şimdi kızlar üşüdü ama ben normalde üşümem. Böyle artistik yapıp tişörtle geziyorum. Bugün çok rüzgarlı. Hiçbir şey olmuyor. Ben de üşüdüm. Rüzgar esiyor bayağı. Bir tane restorana gidelim dedik. Benim 10 sene önce geldiğimde gittiğim lokal bir restoran vardı. Oraya gidiyoruz. 2 kilometre falan mesafe ama biz Uber çağırdık. Burada da taksi uygulaması kullanıyoruz. Ücreti de galiba 5,90 pound tutuyor. Gayet iyi aslında buralar için. Geldi aracımız. Ben bir sola yönelecek oldum ama Döndü Sabri. aklıma geldi. Hemen binelim. Restorana geldik. İsmi The Golf Tavern. İsmini bu arkamdaki golf sahasından alıyor. Ama çok eski bir restoran. 1456'dan beri hizmet veriyormuş. Hemen size gösteriyorum. Restoranımız kırmızı panjurlu bu tarihi taş bina. Gerçekten binası da çok güzel. İskoçya'daki geleneksel restoranlara tavern deniyor. Şimdi içine de göz atalım. Az önce golf oynayan arkadaşlar da buraya giriyor. Kendileri demin sohbet ettik. İyi insanlar, gençler. İçerisi de böyle restoranın. Bizim kızlar hemen güzel bir masa kapmış bile. Nasıl? Sevdiniz mi burayı? Evet. Isındınız değil mi? Çok lokal, yerel bir yer. Hep yerel insanlar. Sağa sola da bakalım. Burada böyle oyun oynanan bir masa var. Burada çok fazla bir turist yok. Şehir merkezinde de olmadığı için. Arkadaşlar İskoçların en ünlü yemeğini öğrendiniz. Neydi? Haggis. Bu bağırsaktan yapılan bizim kokoreç gibi bir yemek. Ben geçen geldiğim zaman aman biz Türk'üz yeriz deyip sipariş vermişimi bitiremedim. Sen vejetaryansın. Senin yemeye gerek yok ama Gülşah'la biz deneriz. Şimdi restoranda sipariş verirken merak ettim, sordum. Burası görüyorsunuz böyle kocaman bir golf sahası ve tamamen ücretsizmiş. Normalde golf zengin sporu olarak biliniyor biliyorsunuz ama buradakilere ücretsiz. 1459'dan beri olan restoran değilmiş aslında, bu golf sahasıymış ve bu restoran galiba 1700'lerde golf oynayanlara hizmet vermek için açılmış ve restoranda yemek yerken golf takımını kiralayabiliyorsunuz. Normal sadece golf takımı isterseniz 5 poundmuş. Eğer yanında bir tane de içecek isterseniz o zaman 10 pound oluyormuş. Bence gayet güzel ve keyifli. Çok fazla zaten genç var burada oynayan. Şu an sayıları azaldı hava serinleyince ama ilk geldiğimizde daha fazlaydı. Size barı da göstereyim. Böyle çalışanlar da çok tatlılar. What's your name? Ben. Orçun. Nice to meet you.
Bize çok yardımcı ol. Mesela sipariş veriyoruz. Diyor ki onu işte küçüğünü söyleyin, seversiniz, büyüğünü söylersiniz vesaire. Gerçekten İskoçlar böyle bir Akdeniz insanı gibi güler yüzlü, sıcakkanlar. Önceki geldiğimde de böyle düşünmüştüm. Gerçekten hepsi çok yardımcı oluyor. Ne sorsak güler yüzle cevap veriyorlar. Yemeklerimiz geldi. Öncelikle herkes bir fotoğrafı çeksin. Ben çektim bile demin. Değil mi? Ama yanlış Huggins'i söyle. Huggins mi demiş çocuk? Haggis. Yanlış haggis'i söylemişiz. Benim 10 sene önce yediğim böyle değildi. Bu kuzu etiyle bildiğin bağırsağın karışımı olmuş. Bir tane böyle şey söyledik. Midye. Bir de gnocchi söyledik. Fiyatları da bu 7,5 pound. Bu da 7,5 pound. Bu da 15 pound. Bira, büyük bira 6,5 pound. Glasgow birasıymış bu. O buranın değil. İngiliz birası 6,5 ve şarap da yine 6,95 pound. Gülşah Huggins'i deniyor. Benim yediğimden değil. Bunu beğenirsin muhtemelen. Bayağı iyi bu arada. Yapma ya. Hemen bir çatalla ben alayım. Ben de deniyorum. Gerçekten merak ettim iyi mi diye. Güzel ama bu bizim et yemeklerine benziyor. Bunda bağırsak gibi değil ki bu. Onu başka bir yerde bak muhakkak deneyelim ama. Sevdim. Şimdi şehir merkezine geldik. Akşam daha böyle bir mistik olmuş. Daha da çok hoşuma gitti. Daha önce geldiğimde buraya çok güzel bir bara gitmiştik. Böyle geçitlerden geçilen. Şimdi yine oraya gidiyoruz. İskoçya biliyorsunuz viski ülkesi. O yüzden ben tabii ki çok sevdiğim viski sour söyledim. Kızlar da kokteyl. Bugün Meksika'da olduğumu düşünerek tekila söyledim. Tekila ve şarap. Üçü toplam 30 pound etti. Yani ortalama her biri 10 pound diyebiliriz. Ki Türkiye'deki benzer mekanlara göre daha ucuz, ilginç bir şekilde yani ve gelirleri bizimle kıyaslanamayacak şekilde fazla. Üzücü. Arkadaşlar günaydın. Burası bizim Edinburgh'daki otelimiz. Çok merkezi bir konumda. 3 kişi 2 gece için buraya geleceksin şöyle geleceksin. 3 kişi 2 gece için buraya 16.000 TL ödedik. Aslında 17.000 ödedik çünkü daha büyük bir oda olsun diye 1000 TL daha fazla verdik biz. Ama gerçekten merkezi bir konumda. Eğer buraya gelecek olursanız kesinlikle tavsiye ederim. Otelin içinde dün dağıtmadan önce çekim yapmıştım. Bu videonun devamını ekleyeceğim. Otelin linki de videonun altındaki linkte. Bu otelde kalmasanız bile bu civarda otel tutabilirsiniz. Odamızda böyle gayet çok geniş 6 kişilik bir oda. Özlem ve Gülşah piyanomuzu çalmaya kalkıyor. Ve size manzarayı da göstereyim. Bakar mısınız böyle tam bir İskoç sokağına bakan bir manzaramız var. Otelin yakınında böyle 2 güzel kafe var. Gülşah bayıldı buna, yerel bir şey dedi. İsmi neymiş öğrenelim. İçi de böyle çok tatlı. Neymiş bu Gülşah? Ha bu Norveç İsveç şeyleri bunlar. Öyle mi? Evet ama olsun. Ne kadarmış ücreti? 4 Oo az da değilmiş. Ye bakalım. Afiyet olsun, zorla yedirdik. Güzel mi? Tamam. Bu kaldığımız bölgenin adı arkadaşlar Newtown, yani yeni şehir diyebiliriz herhalde değil mi? Yani. Şöyle 1750'lerden sonra inşa edilen bölgeye buraya Newtown demişler. Old Town dün gezindiğimiz yerler, oralar işte 1600'lerden kalma binalar falan da var, yapılar var. Bu şekilde bakın, şu sokağın güzelliğe bakın ya. Vallahi bu hava güzel değil mi burada güneşe göre? Evet. Bence bu daha çok yakışıyor. Gerçekten. Değil mi? Aynen. Biz kahvaltıcıya yürümeye devam edelim.
Burası St. Andrews meydanıymış. Böyle kocaman bir heykel var ve insanlar keyifle burada kahvelerini içiyor, çalışıyor. Burası Old Town'un tam karşısındaki Hanover Caddesi. Şehrin hareketli caddelerinden biri. Şurada eski İngiltere Kralı 4. George'un heykeli var ve bizim kahvaltıcı da hemen şu karşıdaki bina Old Bar One. 10 sene önce geldiğimde buraya gelmiştik ve o dönem çok popülerdi. Şu an hala öyle mi bilmiyorum. Bir bakacağız bakalım. Siparişlerimiz geldi. Burada bir de kampanya varmış. Saat 12'ye kadar her gün 2 parça kahvaltı söylediğimizde 17 pound oluyormuş. Normalde bu 9,5-10 gibiydi. Diğerleri de 11-12. Fiyattan bağımsız ki bence yine uygun böyle bir ülke için. Kampanya varmış. Biz de o kampanyadan faydalanıyoruz. Kahvelerde 3,25 pound yani 150-160 lira mı oluyor? Türkiye'ye eşdeğer kahve fiyatları, kahvaltı fiyatları da öyle. İstanbul'da sen daha iyi biliyorsun. Tabii yani neredeyse eşdeğer. Değil mi? Gülşah'ın ki bizimkiler eşdeğerdir daha fazla Türkiye'de hatta. Linçlenelim ne olacak? Gerçeği söylüyoruz. Klasik Gülşah'ın kahvaltısını göstereceğim size. Merhaba arkadaşlar. Geleneksel bir kahvaltı seçmek isterken yine menünün en yağlı, en kalori tabağını seçen ben oldum. Neler var? Haggis dedikleri bağırsaktan yapılan tuhaf bir şey. Böyle köfte gibi haline Kurt getirmişler. fasulyen de var ama ilginç. English breakfast'larda genel olarak gördüğümüz bir şey o. Sosis, yumurta, bacon. Huggins'in tadına baksana bir. Güzel mi? Hiç fena değil bu arada. Biz yine sohbet, muhabbete daldık. Uzun uzun oturduk mekanda ama o esnada bayağı da kalabalıklaştı. Bu arada burası akşamları da popüler bir bar oluyor. Aklınıza bulunsun. Sabah hava bulutluydu. Şimdi güneş açtı. Bakın çok da güzel oldu. Burası Princess Caddesi. Old Town'la New Town'u ayırıyor ve birçok mağaza var. İşte H&M'den tutun da diğer uluslararası markalara kadar. Biz de şu anda Carlton Tepesi'ne yürüyoruz. Böyle şehrin kuş bakışı izlenebildiği güzel bir nokta. Şimdi yürürken size buranın halkıyla ilgili de bilgi vereyim. Londra'da nüfusun çoğunluğu göçmen olsa da burada büyük çoğunluk galiba %85 kadarı İskoçlardan oluşuyor. Ülkenin resmi dilleri İngilizce, İskoçça ve İskot Kelçesi. Ama bununla birlikte büyük çoğunluğun ana dili İngilizce. Maalesef kendi dilini konuşanların oranı çok düşük. Nüfusun sadece %30-35 kadarı İskoçça ve İskoç Kelçesi konuşabiliyor. Tabii 1700'lerden beri Birleşik Krallığa bağlı olmalarının bir sonucu bu. Dijital platformlarda Outlander diye bir dizi var. İskoçya'nın 1700'lerinde geçiyor. Sonra işte bir zamanda yolculuk yapıyorlar. 1940'lara vesaire geliniyor. Bu diziyi izledikten sonra İskoç gençleri kendi tarihlerine, dillerine, kültürlerine tekrardan ilgi duymaya başlamışlar. Şu anda şehrin göbeğindeyiz. Herhalde 5 dakika mı 10 dakika mı yürüdük buraya? Ama şu kale olsun, manzara olsun sanki İskoçya'nın kırsalındaymışız gibi bir hava veriyor. O zaman geldiğimde de 10 sene önce yine böyle hissetmiştim. Tepedeki kalenin yanına çıkınca da böyle bir manzara karşılıyor bizi. Şu tarafta Old Town var ve bu tarafta da New Town. Hatta daha ilerilerde deniz de görünüyordu sanki. Çünkü daha önce geldiğimde hatırlıyorum. Bakar mısınız? Arkadaşlar klasik hatırlatmamı da yapıyorum. Eğer bu videoyu şu ana kadar izlerken beğendiyseniz videonun altındaki beğen tuşuna da basarsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olmanız da beni çok mutlu eder. Ayrıca motive de eder yeni videolar çekmem için. Bunun dışında kanalıma göz atarsanız bambaşka videolar da var. Birleşik Krallık'tan mesela çok yeni çektiğim Londra videom da var. Bu videodan önce zaten onu yükleyeceğim için linkini de yine videonun altındaki açıklamalara bırakacağım. Kanalımda gezinerek de birçok yerden Yunanistan'dan tutun Kırgızistan'a kadar veya Norveç'e kadar videoları görebilirsiniz. Böyle bir bankta keyifli oturmuşuz, güneş üzerimizde. Manzarayı izlerken bir şey fark ettik. Bakalım siz de bizim benzettiğimiz şeye benzetecek misiniz? Bakın ne kadar güzel, şöyle bir tarihi mimarinin ortasında tam karşıdaki yapıya dikkat edin. Biz onu bir tane emojiye benzettik. Ne alaka burada diye. Söylemeyeyim ismini, bakalım benzetenler yazsın ama sansürlü yazın lütfen. Carlton Tepesi'nin arka tarafı daha da keyifliymiş. Bizim kızlar hemen uzandı bile buraya. Çimden enerji mi alıyorsunuz? Bakın şöyle de göstereyim. Ya şu karşıda görünen binaların New Town bölgesi olması da ilginç. New dedikleri yer bile oldukça eski.
Carlton Tepesi'nin arka tarafında karşıda görünen şu tepenin ismi de Arthur Seat. Orası da denizden 250 metre yükseklikte bir tepe. Genelde gün batımı için gidiyormuş buradaki insanlar oraya. Biz de onun yakınlarındaki bir restorana gideceğiz birazdan. Arkadaşlar yemek yemek için geldiğimiz şu mahallenin güzelliğine bakar mısınız? Yani şu evler, kuş sesleri. Şu anda size tabii bu koku gelmiyor ama çiçek kokuları, inanılmaz mutlu oldum. Mesela bu evler bazıları belediye evleriymiş ve yaşlılara ücretsiz veriliyormuş. Çok ilginç yani böyle güzel bir yerde. Burası Arthur Seat'in hemen yanında. Uber şoförlerimizden birisi İskoçyalıydı. Biz restoran tavsiyesi ararken o söyledi burayı. Yani şehre burası 10 dakika falan mesafede ama inanılmaz güzel bir yer. Köyün ismi köy olarak geçiyormuş bu arada. Ben mahalle diyorum ama Duddingston köyü. Uber'le de zaten biz 9 pound'a yakın bir tutar ödedik. Çok fazla da değil. Zaten 3 kişi olunca çok güzel oluyor ama yemek yedikten sonra kesinlikle burada sokak aralarında gezineceğiz. Siz de yolunuz Edinburgh'a düşerse buraya muhakkak gelin. Restoranın ismi Sheep Hide Inn. 1360'tan beri hizmet veriyormuş. İskoçya'nın en eski restoranı olduğu söyleniyor. Restoranın içi de böyle. Eğer taksi şoförümüzün söylediği doğruysa Kraliçe Elizabeth de rahmetli olmadan önce buraya yemek yemeye geliyormuş. Bizim kızlar böyle bahçede keyifli bir nokta bulmuş. Bakın bahçesi de oldukça keyifli. Gerçekten hava konusunda çok şanslıyız. Restoranın 600 yıllık bir de bowling salonu varmış. Bakar mısınız? 600 yıllık olduğunu bile bilmiyordum ben bowlingin. Hazır mısın? Pablo Emilio Escobar Gaviria. Anam bu hiç... Güzel. Ama şöyle bir şey var ki 600 yıllık olduğu için bunları devirdikten sonra kendimizin tekrar yerleştirmemiz gerekiyormuş. Topları da geri gönderiyoruz. Tabii ki 600 yıl önce böyle bir sistem yoktu doğal olarak. Ama hızlıca Özlem sağ olsun halletti. Bizim taksi şoförü burayı yerel restoran diye söylemişti ama meğersem bayağı turistikmiş. Hep Amerikalı turistler var. Neyse siparişimi verdim. Yine bir İskoç birası söyledim. 7 pound bu. Bir de böyle jumbo karidesler söyledim. Burada saç çıktı. Benim saçım. Senin saçın mı? Tamam. Neyse. Ben zaten hiç iğrenmiyorum bu arada saçma çıkınca insanlar niye iğrenir bilmiyorum. Bu da 9 pound civarı. Burası turistik olduğu için fiyatlar bir tık daha yüksek ama çok keyifli. Köyde restoranın hemen yanından böyle bir patika yol gibi mi diyeyim bir yer iniyordu. Oradan devam ettik. Böyle bir göl karşımıza çıktı. İnanılmaz güzel değil mi ya? Acayip huzurlu. Şuna bak. Doğal ortamı acayip iyi bir şekilde korumuşlar ya. Yukarıda gençler var mesela. Böyle kendi kendilerine eğleniyorlar. Bize selam verdiler. Güzel yanı ne biliyor musunuz? Böyle doğal haliyle bırakmışlar. Buraya işte beton yol dökelim ya da işte taş döşeyelim, çevre düzenlemesi yapalım dememişler. Olduğu haliyle bırakmışlar. Gerçekten çok keyifli ya. Aşırı güzel binası olan Royal Bank of Scotland'a geldik. Yani İskoçya Kraliyet Bankası ve bizi burada çok ilginç birisi karşıladı. İskoç etekli. İskoçya'da gördüğünüz gibi çok benziyor ama kendisi bir Türk. Muzaffer Bey. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Siz sormalı. Hoş bulduk. Nasıl? Yani İskoçya çok güzel zaten. Ben 10 sene önce de gelmiştim. Bayılıyordum ama buraya gelmemiştim. Banka çok güzel. Tavanı vesaire. Burası zaten Royal Bank'ın yıllar önce yapılmış ana binalarından biri. Şu anda bulunduğunuz bölüm 200 yıllık. Ön taraf Çok acayip. 170 yıllık. Oo. Tamamen bir ev konseptindedir. Georgian'dır. Burası Victorian. Ama burası gördüğünüz gibi banka için yapılmış özel bir yer. Şimdi merak ettiğim için soruyorum. Siz peki burada bankanın elçisi nasıl oldunuz bir Türk olarak? Siz ama zaten bu bankada çalışıyordunuz o zaman. 30 yıldır çalışıyorum. Aha. 10 yıl önce böyle bir kilitli biri lazım. İşte insanlar işte ağırlaması etmesi gerekiyordu. Akşamları Turistleri mi eventler, sadece yoksa herkesi? Turistler geliyor, Aha. sürekli turistler geliyor.
müşterilerimiz geliyor. Peki şimdi buna gelirsek nasıl oldu? Bunu giymesi gereken biri vardı. O da zaten yıllardır ben ön tarafta çalışıyorum. Aha. Dediler ki senin dizlerin çok güzel. Hemen bakalım dizlerine Muzaffer Bey'in. Bu özel bir kostüm. Bakın gördüğünüz gibi çakısı var, pini var. Bu pin mesela rüzgardan uçmaması için. Çakısı göründüğü zaman iyi, görünmediği zaman kötü. Görünmezse düşmanım demeksin. Eğer görünürse arkadaşım demeksin. Tabii ki anlamı var. bankanın anahtarlarını da taşıyoruz burada. Peki Evet. buraya mesela kral kraliçe hiç geldi mi? King Charles tabii ki burada ağırladım zamanında. 1996 yılıydı sanırım. O zaman prensken daha. Bu kasanın bir özelliği var. Adolf Hitler zamanında ana İngiliz bankası burayı bütün eşyalarını, mücevherlerini saklamak için getirmiş olmuş. Çünkü Almanya Londra'ya çok yakın olduğu için bombalanıyor sürekli. Onun için gizli Bayağı sağlam ve güvenli o zaman burası. 15 tane kamyon. Şoförler bile ne taşıdığını bilmiyordu. Hepsini buraya getirmişler. Burada altınlar, mücevherler, bütün paralar hepsi burada saklanmış savaş bitesiye kadar. Çalın bunların birini. Niye burada bu kadar çok kapı var? Oo, bir kapı daha. Allah Allah. Bunu çekiyor musun? Evet. Şimdi şöyle bir durum var burada. Bu daha önce Bu da mı kasa? Ne bu? bankanın çek odası. Hepsinin ayrı ayrı kilidi var değil mi iki kapının da? Hepsinin ayrı ayrı kilidi var. Şunu açın bakalım. Tabii bu evi biz bankaya çevirmişiz. Olay bu. Olay oldu. Bu kasaya geliyor. İlk kasa. İlginç. Otelde bir yarım saat 45 dakika dinlenip tekrardan merkeze geldik. Burası Princess Street Gardens. Tam Old Town'la New Town'ın arasında inanılmaz güzel bir park ve şu anda sisle bürümüş burayı daha da keyifli bir hale geldi. Birlikte gezelim. Şu ağacı görünce sırlasımız geldi. Gülşah'ın da benim de doğayı hissedelim arkadaşlar. Şu anda Edinburgh Kalesi'ne yürüyoruz. Edinburgh demişken bir bilgi daha vereceğim. Normalde biz Edinburgh diye okuyoruz ya burayı. İskoçyalılar Edinburgh diyor. Edinburgh aslında O ile A arası gibi Edinburgh gibi bir şey diyorlar kendi şehirlerin ismine. Hatta İngilizler de öyle diyor. Aklınızda olsun. Size Edinburgh'la ilgili ilginç bir bilgi daha vereceğim. Edinburgh 1500'lerde surlarla çevriliymiş. O dönemde de yer sıkıntısı olunca surların içine yüksek katlı binalar yapmışlar. 1500'lerde bakın 10 katlı, 14 katlı binalar varmış. Yani modern gökdelenlerin atası olarak bu binalar sayılabiliyor. Bunlar o kadar yüksek değil. Bunlar 8-9 katlı galiba. Ama 1500'lerde inşa edilmiş 10-14 katlı binalar da var burada Old Town'da. Yemek yemek için High Street'e geldik. High Street buranın en popüler caddesi, kaleye kadar uzanıyor. Ben geldiğimde 10 sene önce burada trafik akıyordu. Şu anda yayalaştırmışlar. Biz de böyle bir restoran gördük. Hoşumuza gitti. Bir tavsiye aldığımızdan falan değil. Bu arkamda gördüğünüz restoran ismi Copper Steel'miş. Bizim kızlar yine restoranın en güzel köşesini kapmış. Bakın tam böyle caddeye bakan bir kısım. Siparişim geldi. Burada ben fish and chips söyledim. Bu aslında İngilizlerin ünlü yemeği ama İskoçya'da da popüler. Bunun fiyatı 19,5 pound. Bir de yine bir lokal bira söyledim. Bunun fiyatı da galiba 5,95 civarı filandı, tam hatırlamıyorum. Ama güzel bira. Şimdi bunun da tadına bakacağım. Bu arada ben böyle seyahatlerde çok alkol bira içiyorum ya. Aslında İzmir'de neredeyse hiç içmiyorum ama seyahatlerde bana keyif veriyor. Görüntü çok güzel. Bakalım lezzet de öyle mi? Çok güzel. Yanında da bezelye koymuşlar. Bu da güzel. Limonunu da sıkarım sonra. Gayet keyifli. Yemeğimle ilgili biraz daha yorum yapmak istiyorum çünkü gerçekten beğendim. Balık dışı çıtır, içi böyle hiç kurumamış. Çok güzel. Yanında patatesi de çok lezzetli. Çok tatmin oldum. O yüzden size ekstradan paylaşayım dedim. Buraya gelirsiniz bu restorana. Bence uğrayabilirsiniz. Kızlar siz memnun musunuz yediklerinizden? Lezzetli.
Hem açtık ama gerçekten lezzetli de. Ben ambiyansı da beğendim ve lokaller de var. Arkamızda mesela buranın aksanıyla İngilizce konuşan bol bol insan var. Şimdi bu şehirde, Edinburgh'da korku turları var ama biz kaçırmışız onları. Bir de Maalesef. 2 gündür de naz yapıyoruz az korkunç diye. Kendi turumuzu yapalım mı arkadaşlar? Kendimiz bir o alttaki zindanlara, mezarlıklara girelim mi? 20 pound da vermemiş oluruz. Deneyelim, bulabiliriz. Deneyelim mi? Mezarlık falan buluruz. Şimdi bir tane bir pub'a gireceğiz. Burada böyle canlı müzik olan. Ondan sonra bence gece ara sokaklar gördüm ben, epeyce korkutucu olabilecek. Burası Victoria Caddesi'ne benim 10 sene önce de geldiğim bir pub. O zaman İskoç arkadaşlarla gelmiştim. Böyle canlı müzik var. Bakalım şimdi nasıl? Şu anda mezarlığa gidiyoruz ama Özlem korkmayacağımızı iddia ediyor. Parti mi var burada? Korkudan partiye döndük. Hemen bakalım. Burada galiba şöyle bir kulüp var. Gençler sıraya girmiş ama hafta içi ne şeyi ben anlamadım. Biz tekrar aynı şeye dönelim. Özlem. Bu arada bizim Biz- zamanda Orçun'la Ha, zamanda dedi 20 sene önce. kısa bir Hakikaten. çektik biz evde, evet. Aa bak, o bir tane YouTube'u var onun. Buna da gerekirse ekleriz Yok, onu. hiç bence Evde o kadar amatör ki. Ben de hayatımda ilk defa gece mezarlığa gideceğim. Tövbe yarabbim. Sen korkar İnşallah fazla. şey olmaz öyle bir şey. Ben sizi korurum. Tövbe tövbe. Yarabbim sen bizi koru. Hani korkmuyordunuz? Evet, mezarlıktayız. Ruhlarına Fatiha okuyalım. Allah'ım sen bu insanların günahları varsa affet. Kimdir tanımıyoruz eski. Mezarlıktan çıkınca böyle bir ekibe denk geldik. Bunlar düğün ekibi midir bilmiyorum. Ve bugün daha salı, yani hafta sonu bile değil. Burada da başka bir ekip var. Gece hayatı salı günü çok hareketli. Bu ekiple az önce muhabbet ettik, arkadaş olduk. Mezuniyet törenleriymiş. Biz de onlara katılacağız bir süreliğine. Go in a different place. This place closes at 1. Okay. Why don't you have the kilt? It's cheaper to not wear it. But it looks cool. I'm a boring guy. Can I get one kilt? Count for hen. Arkadaşlar mezarlıktan çıktık, otele dönüyorduk. Böyle gençlerle karşılaşınca bir anda akşamımız değişti. Ama İskoçlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten önceki geldiğimde de 10 sene önce de böyle düşünmüştüm. Tam Akdenizli ruhuna sahip insanlar. Evet, kuzeyde ülkeleri ama çok cana yakın ve sıcakkanlılar. Sizce de öyle değil mi? Gerçekten öyleler, çok Değil mi? Vallahi... Arkadaşlar günaydın. Bir saatin daha sonuna geldik. Edinburgh gerçekten mimarisiyle olsun, insanlarıyla olsun çok güzel ve insanı etkileyen bir şehir. Biz şimdi şu kafede kahvaltı yapıp tren garına gideceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Seyahatimizin devamı için de Interrail videoma göz atabilirsiniz. Kırsal alanlarına gideceğiz İskoçya'nın. Bizim kızlar zaten içeride. Videodaki mekan isimleri, otel vesaire hepsinin detayları için video altındaki açıklamayı okumayı unutmayın. Kanalıma abone de olursanız çok mutlu olurum.